Selamlar, UFC 26'da yeni bir Rebuild bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle birlikte gerçekçi Beşiktaş'ın Rebuild'ını yapacağız. Bundan öncesinde Fenerbahçe ile gerçekçi Rebuild videosunu yapmıştım. Ona da göz atabilirsiniz. Beşiktaş'ı olabildiğince satış yapacağız. Özellikle Beşiktaş taraftarlarının istemediği oyuncuları satacağım. Gördüğüm kadarıyla tabii ki de. Bildiğim birkaç oyuncu var, istemiyorlar. Onları satacağım. Ardından da duruma göre kadromuza oyuncular almaya çalışacağız. Gerçek hayattaki istediği oyuncuyu da almaya çalışacağım. Bakalım ne olacak. En son biliyorsunuz Sergen Yalçın gelmişti ve Beşiktaş yavaş yavaş toparlayacaktır Sergen Yalçın'la diye düşünüyorum ve hemen şöyle de göstermek istiyorum. Transfer bütçemiz 22,5 milyonmuş. Bunu satış yapınca biraz daha yükseltiriz. İşte toparlayabileceğimizi düşünüyorum. Olmadı gider serbestlerden oyunu çekeriz diye düşünüyorum. O zaman haydi bölümümüz başlasın. Evet, öncelikle bir kadroya bakalım, takım yönetimine bir bakalım. Tabii ki de transfer dönemimiz açık. Şu an lig başlamadı. O şekilde düşünün. Sergen Yalçın gelmiş ve elimizde 22,5 milyonluk bir transfer bütçesi var ve taraftarların istemediği oyuncuları da satabilirsek biraz daha böyle istediğimiz oyunculara yaklaşabiliriz. Efendim, kadroyu şöyle gösterelim. Gördüğünüz üzere bu şekilde bir kadrosu mevcut. Beşiktaş'ın şekilde de göstermiş olalım ve şimdi tabii ki de ne yapıyoruz? Elemeye geçiyoruz. İstemediklerini eliyoruz. Kalecilerde bir sıkıntı görmüyorum. Ersin içinde şeyler içinde bir şey demiyoruz. Rıdvan Yılmaz'ı yeni aldı zaten. Jurassi'yi istemiyorlar. Jurassi'yi kiralamayı sonlandır desem 276.000. Şu anlık sıkıntı. O yüzden bir şey yapamayacağım. Paramız gidebilir. Jurassic Dura koysun şu anlık. 73'lük overall şeyi varmış. İstemiyorlar normalde. Necip Uysal zaten oranın şeyi. Gabriel Paulista Udukay, sonrasında Tayyip Sonuç Diallo, Emirhan Topçu, Svensson'u istemeyenler çok arttı. Ama bir kısım diyor ki işte Svensson elinden geleni yapıyor. Zaten böyle bir açıklaması da vardı yanlış hatırlamıyorsam Svensson'un da. İyi bir oyuncu değilim ama elinden geleni yapıyorum, mücadele veriyorum demişti. Taylan Bulut da yeni aldılar. Gökhan Saz da yeni alındı. Ndidi. Zaten bu kiralıkta, bu da kiralıkta. Kartal, Demir Ege Tıknaz'ı istemiyorlar bu arada. Aslında 20 yaşında merkez defans, fortasa, MO ve stoper oynayabiliyor kendisi. Aslında Demir Ege'yi istemiyorlar ama Demir Ege'yi ekleyelim, istemiyorlar çünkü taraftar. Ernest Muçi, ben kendisini çok beğenirim bu arada. İyi bir oyuncuydu. Ama Trabzon'a gönderer. Bunda da ne işi var, ne gönderiyorsunuz diyenler de çoktu. İşte burada zaten yapamıyor deyip iyi ki gönderdiniz diyerekten de kiralık olarak Trabzon'a gönderdiğinizde iyi oldu diyenler vardı. Salih Can, Orkun Kökçü, Onana, Rafa Silva, Vaslav Serni, Milot Rashidsa'yı da istemiyorlar bu arada. Milot Rashidsa'yı da gönderiyoruz. Can Keleş, onun hakkında bilmiyorum. İstiyorlar mı istemiyorlar mı bilmiyorum. Zaten bu gitti. Tamam. Bu şekilde bir kadro var. Biz ne yapacağız? Biz oyuncu almaya çalışacağız ama biraz sıkıntılı. Jurassic sadece bir oyuncu satabiliriz. Yani Rashid'i iyi satarsak bir şeyler olur. Bu arada gerçekte en çok ismi çok istiyordu. Taraftar da acayip istiyordu. Jadon Sancho'yu almak istiyorlardı. Tabii biz onu kiralık alabiliriz. Jadon Sancho diye arayalım. Jadon şey gibi, okunuşu gibi yapınca Jadon Sancho da, ama gerçi Jadon Sancho da gelmeyebilir. Kiralık diyor ya. Kiralık ya, gelmeyebilir Jadon Sancho. Bakayım. Şöyle, pardon. Transfer merkezine gidelim. Kiralama teklifi götürebilirsek kiralayacağım Jadon Sancho'yu. Piyasa değeri çünkü çok yüksek. Şimdi ne yapacağız? Biz bir Rashitsa'yı sattık. Bir de Demir Ege Tıknaz'ı koyduk. Jurassic'i de hiç beğenmiyorlar taraftar. Jurassic'le de duruma göre sol bek alabilirsem Jurassic'i de yollayacağım direkt. Bu şekilde olacak. Şimdi ben bir ilerleteyim. Rashitsa'ya doğru bir şey gelirse
Onları satarız diye düşünüyorum. O zaman haydi ilerleyelim. Evet, ilk teklifimiz Milot Rashica Porto'dan geliyor. Milot Rashica ne? 860 bin vermişler. Rashica'nın yerine Rosario'yu vermek istiyorlarmış. Şu anda piyasada 5200-8600 arasında diyebiliriz. Daha iyi bir rakam isteyebilirsin. 8600 falan Rashica'yı isteyelim. Görüşme yapmaya gidelim. Pablo Rosario'yu diyorlar. Onu verelim size diyorlar. Pablo Rosario'da bana gerek yok ki Pablo Rosario. Takas çıkar. Şimdi 8600 veriliyormuş ya. Ben direkt 8900 isteyeceğim. Gelirse 8900 tutarında anlaştık dediler. Ben reddederler diye 9 milyon falan isteseydim keşke. Neyse. Yine de biraz böyle şey tutarında bence Rashica'yı satabiliriz. 8 milyon 9 bakalım, deneyeceğim. Bir ilerletelim, ne olacak? Rashica gidecek mi gitmeyecek mi görürüz. Evet, Demir Ege Tıknaz'a bir teklif bulunuldu. Demir Ege Tıknaz'a Trabzonspor istiyor. 5 milyon euro vermişler. Trabzon bu oyuncuyla satın almak için ilgileniyor. 4.955 milyon, yani 2.950 4.950 arasında satış iyi olur diyor. Bize 5 milyon teklif etmişler. Biz direkt görüşme yapıp daha alabilirsek alalım. Demir Ege Tıknaz'ı gönderebilirsek gönderelim. Valla verebilir misin bilmiyorum. Verebilirsen 6 milyon versene. Fatih Tekke. 5100'de de. Biraz arttırabilirsem. 5500 ver. Olur mu? 5200'de de. Valla ne koparırsam kardır. 5250 son fiyatım. Tamam dediler. Anlaştık dediler. Fatih Tekke dedi. Sergen hocam tamam 550 için sizi mi kıracağım dedi. 5250'ye kabul etti efendim. Evet, oyuncu satışımız olmuş. Milot Rashica gitmiş. İyi paraya verdik. 9 milyon isteseydim keşke. Ben vermezler diye düşündüm. 8600 demişti ya. 8900 yaptım. Keşke 9 milyon isteseydim. Milot Rashica diyor ki ben gidiyorum. Taraftar beni istemedi. Tamam, bu kadar. Yolumuz ayrılıyor diyor. Rashica'ya güle güle dedik. Bakalım Rashica bana ne diyecek. 8900 ve şöyle baktığımızda F verdi. 12 milyona falan satabiliyor muyduk ya? Ana, ben var ya, daha fazla para lazımdı bir de bize ya. Bilmiyorum ki 8-9 tane vermez diye de şey ettim. Bir de orada 8 tane o civarlarda tutarsan biraz daha fazla şey edebilirsen iyi olur dedi de hiç düşünmedim 12 milyon falan. Ucuza verdik. Çok kötü oldu. Kötü görüşme. Bu arada Demir Ege Tıknaz da gitmiş. Demir Ege'den herhalde iyi bir fiyat almışızdır. Aynen. 5 tamam, gayet iyi. Şimdi Rafa için teklif geldi. Rafa'yı satamayız. Rafa'yı unutsun hocam. Şimdi ben direkt ne yapacağım? Geleceğim, bir 40 milyon euromuz var. 40 milyon euro. Jadon Sancho için ne yapalım biliyor musunuz? Jadon Sancho'yu almaya çalışalım. Ama kanatta bir sıkıntı var mı? Sol bek de alacağım bu parayla. En azından. Yani bence Abraham'la Ture gayet iyiler. Oyunda da iyilerdir diye düşünüyorum. Zaten sağ kanat Cengiz Ünder var. Şöyle biraz düzelteyim ben de. Ne olduğunu gözümle göreyim. Şöyle. MDO'muz da var. MO'muz da var. Sağ bekimiz de var. Tamam. Taylan Bulut. Şöyle. Rıdvan Yılmaz'ımız var. Bak, 2 tane. Emirhan Topçu'yu da pek görmek istemiyordu bu arada taraftar. Emirhan Topçu. Şöyle atayım da. Sol bekimiz de var. Rıdvan Yılmaz. Juresik'i yollayabiliriz. İstemiyorlar çünkü taraftar. Şöyle yapabiliriz. Tamam. Aslında Silva da oynuyormuş orada. İkinci sol bek mi düşünsek acaba? Silva. Serni de çok iyi bence. Serni iyi. Ama hadi yapalım ya, hadi. Çok istiyorlardı. Jadon Sancho'yu Beşiktaş taraftarı çok istiyordu. Yapabilirsek yaparız. Deneyelim. Zaten uğraşalım.
satın alamayız ama kiralık teklifi götürse. Oyuncu şu anda kiralık oyuncunun transfer görüşünde bulunamaz. Kiralık teklif. Jadon Sancho'yu maalesef gönderemiyorum. Ancak ara ama yok. Kiralık olduğu için göndermiyoruz Jadon Sancho'yu. O zaman bir sol bek bakalım. Jurasek'i yollayalım madem. Evet, şöyle bir baktım. Bizim daha doğrusu 36 milyon euromuz var. Kısıtlı bir transfer bütçemiz olduğu için hani Jurasek'i istemiyor taraftar. O yüzden Jurasek'i göndermek istiyordum. Yerine Madsen'i almayı düşünüyordum. Jurasek 24 yaşında, Madsen de 23 yaşında ama Madsen'in hızı falan çok iyi. Bunu alabiliriz aslında. Ama bunu alırsak ileri santrafora bir oyuncu alamıyoruz. Lookman'la aynı. Abraham'la aynı fiyatta. Hani anca Abraham'ı satıp Lookman'ı belki alabiliriz diye düşünüyorum. Abraham'ı da kaça satacağız işte, o da var. Sonrasında Madsen'i ya da Madsen'i almayıp Jurasek'le devam edip Lookman'ı alırız. En azından ileriki şeyde gol atar diye düşünüyorum. Ama Avrupa yok tabii ki de. Süper Lig var sadece. Ne yapalım bilmiyorum. Tammy Abraham da yeni geldi. Şimdi onu da satıp Lookman'ı onun yerine koymak da olur mu bilmem. Zaten kaç para tutacak Abraham'da. Şimdi bankası Abraham'ı satıp Lookman'ı almak için zorlardım ama şimdi taraftar Tammy Abraham'dan da çok değil. Yine aldı, bir de onu göndermek ayıp olur gibi oluyor. O yüzden maalesef ileri ucu almayacağım. Madem Juresek'i kiralamayı sonlandırıp Madsen'i oraya çekelim bari. En azından daha iyi olur. Tek bir transfer yapabilme hakkım var şu an elimdeki bütçeyle. Madsen daha iyi. Hem yaşı genç hem de daha hızlı koşuyor ve sol bek sol açıkta oynayabiliyormuş bu arada. 22.100 civarında bir fiyata tamamlama şansın olabilir diyor. Ama şimdi 24,5 milyon ya bu adam. 2200 versem bana vermezler ki. Değil mi? 2200'e. Bak şimdi direkt masadan kalkacak adamlar. 21,5 vereceğim ben şimdi. Adamlar diyecek ki çok komik bir rakam. Demediler, hayret. 21.750 30 binde diretiyorlar. $22.300 lan. Oğlum 30'da direttiler. Neyse 30 madem 30. Ortasını bulalım madem. 25.000. Hadi 26.000 düşün. Biraz adam fazla parayı aldık. 24.5'u alsaydık keşke ama. Neyse, yapacak bir şey yok. Ben orada biraz geldim. Tonga'ya düştüm biraz. Ha şurada ha buydu derken. Neyse, sağlık olsun. 10,5 milyonumuz kalmış. 4 yıllık anlaşma. Tamam. Serbest kalma bedelini reddedelim. Maaş 85 oluyormuş. 85 al o zaman. Tamam mı? Tamam. Madsen'i aldık ama böyle pahalıyı aldık. Yapacak bir şey yok. Ne zaman elimizdeki parayı harcayalım. Madsen geldi efendim. 26 milyon çok para verdik. Çok para bastık. Farkındayım. C verdi. İyi fiyat dedi. 30'da diretmeselerdi daha yapabilirlerdi. Juresek'i istemedikleri için Juresek'le tabii ki değiştiriyoruz ve Juresek'le de şu an girip hemen sizlerle beraber Juresek'i de kiralamasını sonlandıracağız. İstenmediği için kiralamayı sonlandır. Kiralama şeyini de sonlandırdık. Bütçemizde ne kaldı? Bütçemize bakmak istiyorum. Bütçemizde 7 milyon kaldı. Yapacak bir şey yok. En azından istenmeyen oyuncuları sattık. Rashica'yı yolladık. Sonra Demir Ege Tıknaz'ı yolladık ve de kiralamayı sonlandırdık Juresek'i. Madsen gibi bir bence güzel. Yaşı da genç. Hani potansiyelli bir oyuncu aldık. Hızı da çok iyi. Bu şekilde olacak. Tammy Abraham yeni geldiği için ellemedim. Tammy Abraham'ı buraya ekledik. El Blanco oraya da gerçekten çok iyi koşuyor. Hızlı oyuncu diyebiliyorum. 23 yaşındaymış zaten. Hani o da katkı sağlayacaktır. Burada başka
Yedeklerimiz de iyi ya. Yedekler de iyi. Kötü değil. Olduğu kadar diyoruz. Bence ideal oldu. Şeyin çok düşük olduğu için haliyle bütçesi Beşiktaş'ın, bu yüzden pek istediğimiz oyuncuları gerçekleştiremiyoruz haliyle. Ama sağlık olsun diyelim. Yapacak bir şey yok. Hemen şöyle bizi şöyle görüyoruz. Daha başlamadı lig. Hemen gördüğünüz üzere şöyle Türkiye Kupamızda da daha biz eşleşmemişiz. Zaten Avrupa maceramız yok. Direkt ne yapıyoruz? Hemen sizle beraber şuraya gelelim. Bunu bir iptal edelim. Aynen, iptal edelim. Hemen ne yapacağız? Başka satacak oyuncu yok. Ocak 1'e geliyoruz, ana transfer dönemine ve bakalım ligin ilk yarısında tek transferle ve taraftarın istemediği oyuncularla oyuncuların arınmış Beşiktaş. Bakalım ligin ilk yarısında ne yapacak? O zaman haydi Ocak 1 ligin ilk yarısına doğru geçiyoruz. Evet, Ocak 1 ara transfer dönemi, ligin ilk yarısına gelmiş durumdayız. Ben de bakmadım ne oldu bitti. Açık konuşmak gerekirse hemen bir gelelim bakalım. Ligde ikinci sıradayız bu arada. Oynadığımız maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik, 3 de yenilgi almışız. 37 attığımız golde kalemize 19 gol görüp 18'e verdi 36 puanla. Şu an ikinci sıradayız. 1. Fenerbahçe 38 puanla, 3. Galatasaray, 4. Trabzonspor diye devam ediyor. Şöyle size de tüm takımların durumlarını göstermiş olayım. Türkiye Kupası'na geliyoruz. Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile eşleşmişiz. Salı günü oynayacakmış. Şöyle eşleşmeleri de göstereyim efendim. Ben bir kadronun birbiriyle anlaşıyor mu ona bakmak istiyorum. Hemen şöyle bir bakayım. Kadro birbirlerine artı veriyor mu? Orkun Kökçü -2 ile oynuyor. Nedense hala Orkun pek şey yapamadı. Maç sene aldığımızda 79'da 80 olmuş bu arada, ama kimse birbirine artı pek veren yok. Yani Mert veriyor. Svensson. Sonrasında Abraham var ileride. Diğerleri durumda şu an. Bazı oyuncular gitmiş bu arada herhalde. Bazı oyuncular terk etmiş burayı. Çekip gitmişler. Şöyle Paulus yerine de Dijalo'yu alalım madem. Zaten kırmızı durumda. Mutsuz gibi duruyor Dijalo. Udokay. Dijalo'yu oraya alalım madem. Ama pardon, Gabriel Paulus da kırmızı duruyor aynen. Udokay'da bir şey yok. Madem değiştirelim seninle. Değiştirelim yani. Bu şekilde bir tablo oluşmuş durumda. Bir bütçemizde bir değişiklik olmuş mu diye bakıyorum. Yok, 9 milyon bütçemize devam ediyoruz. Sezonu böyle kapatacağız. Tek şeyimiz şampiyon olmak. İnşallah da oluruz diyoruz. İkinci sırada tamamlamışız ve ligin sonuna gelelim bakalım. Ligin sonunda ne yapacağız? Kupayı da kazanırsak Ziraat Türkiye Kupası ekstra bir para gelir diyoruz ve sezon sonuna doğru geçiyoruz efendim. Evet, sezon sonuna gelmiş durumdayız. Ne oldu ne bitti ben de bakmadım bu arada. Simülasyon yapılırken ben de bakmıyorum şey kaçmasın diye. Maalesef 4. sırada tamamlamışız. Konferans Ligi tarafındayız. 1. Fenerbahçe olmuş şampiyon. Fenerbahçe 79 puanla. 74 puanla 2. sırada Galatasaray, 3. sırada 67 puanla. Trabzonspor 4. sırada kendimize yer buluyoruz 65 puanla. 34 oynadığımız maçta 18 galibiyet, 11 beraberlik, 5 yenilgi, 68 atılan golde kalemize 40 gol görmüşüz. 28 avarajla 65 puanla 4. sırada tamamlamışız. Şöyle aşağı inerek de diğer takımları da sizlere göstermek istiyorum son durumlarını. Türkiye Kupası'na gelelim. Türkiye Kupası finalinde de Fenerbahçe ile Trabzonspor finali varmış. Şöyle takım yönetimine geldiğimizde evet, artık hiçbir oyuncu birbirleriyle böyle şey vermediği için, artı vermediği için dağılmış takım. İlk şeyde bir de artı verdikleri için dağılmamışlardı. İyilerdi ama sonunda dağılmışlar, artık yapacak bir şey yok diyoruz ve sezonu böyle tamamlıyoruz. 80'e çıkmıştı, maçtan geri düşmüş. Çok ilginç gerçekten de. Ve burada gerçekçi kariyerimizin son bulmuş oluyoruz. Bir transfer yapabildik. Sattık elimizdeki takım hani taraftarların istemediği oyuncuları sattık genelde. Takımdan onları gönderdik. Bir transfer yapabildik dediğim gibi bütçe sıkıntısından dolayı. Ondan sol bekte harcadık. Madsen'i aldık. Madsen'den yüksek beklentim vardı. 80 oldu ama 79'a geri düşmüş. Nasıl düşmüş onu anlamadım. Takım birbirleriyle kimya sağlamadığı için büyük ihtimalle Madsen'in
sıkıntı olmuş. Overall'ı geri düşmüş. Yani çok böyle iyi bir tutarlı bir transfer yapamamış olduk. Sağlık olsun diyorum. Yapacak bir şey yok. Yine böyle bütçe ekleyerek de tekrardan böyle farklı rebootlar da yapabiliriz. Belki Beşiktaş'a yine yapabiliriz. Bilmiyorum. Şu anlık gerçekçi şeklinde rebootlar çekiyorum. Bunun öncesinde Fenerbahçe'yi çekmiştim. Seyretmediyseniz gidip bakabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. İnşallah yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim. Bay bay.